Koyunculuk dediğinde çok zor. Ama Peygamber Efendimizin mesleği ben çok seviyorum, yani aşkla yapıyorum. Ben şimdi mesela kendim koyun yapmayayım, gütmeyeyim. Şurada giden koyunu gördüm, ağlamalar bende. Şurada iyi köpek gördüm müydü dayanamam. Şimdi baharın gelmesiyle birlikte koyunlarımızı meraya, kuzularımızla birleştirip meraya bırakma işlemini yapıyoruz. Şu anda Karatepe bölgesine göç ediyoruz. İşte orada 1-2 ay süre kalmamız lazım. İşte koyunun, kuzunun otunu alması için, çayırını alması için 1-2 ay Karatepe bölgemizde konaklamak için yola çıkmak üzereyiz. Onun hazırlığını yapmış bulunmaktayız. Benim oğlan sana zahmet bakar ol da atlamasın yok. Yakın değil mi? Onlardan kaldı. Şura çamurmuş, tek şöyle kıvranacağız. Şu olan diyordu hani çamur, akşam bana yağdı. Bakalım bak. Ya araba yola yakınsan geçmek üzereler. Motor. Ha geçtiler mi? Hadi. Hadi görüşürüz seni. Ya bu normal Karaçay'danlık böyle gındırayla kaynatıyoruz burada çölde tüp taşıma şansın yok. Gındıra bulamadığın zaman kangal topluyorsun. Kangal bulamadığın zaman şu otlar çoğan deriz onlardan yolarız. Bunun çayı bir de çok lezzetli olur. Öteki çaydanlardan iyi olur. Normal çaydan. Çobanın bu olmazsa olmazı. İyi çay yapayım. Çok hoca Gürel Osman. Ben Eskil ilçesindeyim. Ramazan Salnav. Şimdi ben bu işe 15-16 yaşlarında başladım. Daha önce başladım da aklım yürümez. Babamın zamanında başladık. Ha, babamın koyunu azdı. Nüfusumuz çoğudu bizim. 170-180 koyun taşırdı. Çok iyi bakardı koyuna. Mesela kışın güvercin beslerdim ben. Güvercin koyunların üstüne konuyor diye kesinlikle güvercini yanaştırmazdı. Olukları günlük süpürttürdü mes.
Şimdi yani biz süpürmüyoruz. Şimdi karma çıktı, karmayla yok. 2 öğün bakıyorsun, 3 öğün bakıyorsun. O zaman 5 öğün koyuna kayıt dökerdik biz zamanında. Gece 3'te dökerdik. Sabahına güneş doğarken öğlen, ikindin akşam altı yatacağında 5-6 öğün kayıt dökerdik. Malın içinden hiç çıkmazdı. Ben zevkle, bu diyorum zevkle bakıyorum da. Yani mesela pancar zamanı göre kıraca gideriz. Bir an önce geleydi, bir gideydik. Efendime söyle biliyor musun? Şurada pancar sokuluyor. Bu koyunu oraya bir varsam, açılsa da bir doyursam. Kuzun eskine gelirken benim koyunum etli olsa bu işte olur insanda hep ya. Yani öyle bir meslek. Yapana ama yapmayana zaten bir şey diyecek. Ha Mevlam bu sene yağışı bol olurdu. Geçen sene çok sıkıntılıydık. Ot yönünden, yayılım yönünden çok sıkıntılıydı. Bu sene iyi. Evvelki sene de sıkıntılıydı. Bu sene Mevlam ot iyi. Daha bu iyi günler yani. Daha 15 gün sonra daha bu hava ısıcak bekliyor. Isıcağı gördüğü zaman daha bir değişecek ot. He onun için bu sene iyi. Ben çobanlığım koyun şöyle iyi oturaklı yayıldı. Şurada çay düzenini içtim, sigaramı yaktım mıydı? Akşam da huzurluca yattım mı benden iyi kimse yok. Koyun otunu suyunu aldım mı? İyi de yayıldı mı benim tek şeyim o. Akşamda vardın koyununa göre yemeğini yaptın da çayını içtin. Yattın da senden iyi kimse yok. Ben şu yabanda karavanda yatmayı evde yatmaya değişmem. Şunu paşa sofrasına değişmem. Şu çayı evde çaya değişmem. Normalde bu köpekleri gitmemişler, alıştırmışlarmış. Bu azlığın yanında bekliyor da ben geleli azarlıyor. Benden iyice işittiler, giderler ya, gelmezler, yanaşmazlar. Ne uğrayalım ince? Boynu yort, abiyle de çeker dursun. Eşek orada zaten. Ya şimdi burada malaklıyı kullanırlar. Kangalı kullanırlar. Bizim normal kendi köpeklerimizden büyüttüğümüz köpekler var. Böyle kangala meyilli. Biz onu tercih ederiz. Niye? Bizim burada canavar çok. Kurt çok. Atik köpeği severiz biz. Mesela şu köpek mesela kalıplı. Bu köpek çabuk yorulur. Ama öte yandaki köpek bundan daha fazla gider canavarın arkasına. Az daha ufak. Ha ondan dolayı yani biz iri köpeği ben şahsıma konuşup iri köpeği fazla sevmem. Ya belki şöyle ufak yapılı olacak köpek. Hani kurda falan düştü mü çok iyi gider. Kalıplı köpek yorulur. Bak o köpek mesela koyunu ürktü müydü kafayı yer. Ürküntüye. Kır gel.
Ellem. Baktım ya. Çayı, şekerini onu bilmiyorum. O yandan mı? Oradan oradan. İçine var. Sen şöyle. Yani içinden çekiyorsun. Burayı sevmişsin şeker. Ama olmaz. Buradan şimdi su acı mı çıkıyor? Zehir gibi acı çıkar. O bakteraları var ya, He. eskiden koyun güdenler o şu tömeğin altından o şekil garibe eder kuyu kazarlardı. Allah Allah. Bir oradan çekiyen. Maden arayanlar Petrol ama arayanlar var ya. Ya el çevireyim ben acı. Yok ya. çok da derinde kazıyor ya. He ya. o belki. Sardayış oradan su çıkmış o kazanlardan gördün mü sen? Veli babanın eşeğine şöyle bir güneşte vuruyordu da gölgeli çıktı. Aslında Çok güzel. burada bir kişi olaydı. Onu konu ebed unutamaz. Sıktığının konteyi ola. Kömür de Hacı da kolu devirmedi. Bu böyle ya. Bu böyle yatırdı. Bu böyle yatırdı. Aman Allah ya. Allah. İşte böyle bir adet görmedim. Dayı tili ne orada? Hinci şunun içini de, istersen hinci sıkıver ya. Serdar trinideydi. Ha? Trini niye koydun? İşte ya ha. Ne dayı? İçini sık. Savlak. Şey kazanı. Bizim orada mı? Yok. Bunu da burada. Motorlu içeye sık değil. Öyle. Bayağı bir şeyi bu herhalde. Atlan değil mi? Atlan ya. Ahmet sen sesini verin. Tilin yanında mı ki? Aleykümselam. Yoo çarda. Yeter dağmışlar. Yüren yok. Kattığım gün abi deli kuzular. Kattığıma göre. Benim koyun mesela 350 koyunun 300'ü sıyırdı çıktı. Ya ne olacak o zaman sen olursun iyi. Yerinizde bolsa Yerim bol benim. Hastaya, kuzuya, korkuya, kolgası yok. bana bir duyurdu da ben motor çalışmaz dedim. Bahir'de duruyor dedim. Açaydım bu konuşaydım. Evet, geçen sene değil de evvel sene. Geldi bana bir su getir dedi. Neyse bir sefer Ramazan koyunlara bak. Oy! Hadi gayrı bir kere. Alo! Buyurun. Hadi bereket olsun babam. Koyunun yanında, Kerşiğin yanına geldim, Sinan Gel'in yanındayım. Alo! Neredesin, ne dedin anlamadım ki. Doğru gözlerim soldu le. Acıktınız. Şu anda Karatepe'ye geldik. Koyunlarımızın kalacağı ağalımızı kurduk. Koyunlarımızın gelmesini bekliyoruz. Bundan sonra Allah nasip ederse buralarda otlayacak. Burada da yatacak. Süreç bu şekilde ilerleyecek Allah nasip ederse. İlerleyen zamanlarda gelip kontrol edeceğiz. Çobanın gelip ihtiyaçlarını bakacağız. Onları halledeceğiz. İşte bu şekilde bu süreç ilerleyecek.
Gelen mi oğlum sen de konuşacaksın. Ben de şeker, tansiyon hep parama mecbur kaldık. Bugün göç yaptık. Bu Karatepe mevkisine geldik. Bir 8-10 saatlik yol sıkıntısıyla geldik şükür zararsız. Malımızı buraya yerleştirdik, suladık. Malımız yayılıyor. Burada kalacağız 2 ay 45 gün ne kalabilirsek. Allah'ım yağmurunu da veriyor. Otumuz da devam ederse olursa burada bir 45 gün 2 ay kalacağız. Ondan sonra tekrar köyümüze gideceğiz. Kuzumuzu satacağız. Sağ işimine başlayacağız. Tuluğumuzu alacağız. Yağımızı alacağız. Kışlık yiyeceğimiz Allah izin verirse. Böyleyle devam edip gideceğiz. Koyunculuk iyi bir meslek. Yapana, becerene, sabredilene, sabretmeyene gündüz de söyledim yapamaz bu işi. Yeni itmeler yapamaz. Efendime söyleyeyim eskisi gibi çoban kalmadı eski çobanlardan. Bitti. Afganlar olmasın şu an yerli çoban işi bitti. Bu yıla gelince kadar malda da para etmiyordu. İmkanı olmayanlar zaten boşladı. Mecburiyetten girdiler pahalı olduğu için. İmkanı olanlar durdurdu. Bu yılda mal şükür yani eskisine bakarak biraz para ediyor. Para ettiği için de milletin yüzü gülüyor yani. Biz de bunu severek yapıyoruz. Bilhassa ben kendim açımdan çok severek yapıyorum. Osanmıyorum. Zaten osanacak olsam bunu yapamam. Mal sahibisi de olsan yapamam, çoban da olsan yapamam. Bunun kurdu var, kuşu var, yağmuru var, hırlısı var, hırsızı var, hastası var koyunun. Bu işler var. Burada arazide kalıyor, yemeğiydi, şeydi. Çok zor. Bunu yapmak, becermek bir beceri. Şükür iyi kötü bunlar bizim elimizden geliyor bakalım. Şimdilik olup gidiyor bu şekilde. Şimdi gençler bu işe merak vermiyor. Vermez de. Zaten yaptıramam da gençlere. Bunu bizler gibi eskiler, bunun içinde büyüyenler yapar. Başkası yapma şansı yok şu anki gençlerin. Benim nazarımda, gözümde yani. Yapmaz tamirim ya. Belki çıkabilir içinde yapan da %90'ı yapmaz. Şimdi girdiler pahalı. Girdiler pahalı. Yani bu koyunu, kuzuyu kıştan çıkarıp satmam 5 çuval yeme mal olur sana. 5 çuval yeme 2000 lira. Çoban hakkı bunu kaba yemini koyduğu zaman zaten 3-3.500 oturuyor. Bu adam kuzuyu 3500'e satarsa girdiği ancak ananiye çıkıyor. Hiç mi kar etmeyecek? Bu adam bir kış affedersin pisliğin içinde uğraşıyor. Bir yaz evinde durmuyor koyunun kuzunun arkasında. Kar mı itmeyecek ne yapacak? Mecbur bırakacak ya. Öyle de oldu yani. Yarıya düştü koyunculuk. Doğru söylüyor. Yalnız bu tütünü de bir ay içtin neydi? Ya doğru. Becerebilene bu işine uğraşana hastalık. Yani ben şuraya gelmedim huzurum kaçtı benim. Geldim bak bugün çukura kattım. Mesela ben her sene diyorum koyunu gütmeyin bu sene bırakıyorum. Bahar gelirken beni gizimi tutuyor ya bir gütsem. Ne yapayım? Yani hastalık. Resmen hastalık. Yapabilene. Ya şimdi şöyle bilene tavsiye ederim, bilmeyene tavsiye etmem. Niye tavsiye etmem? Bilmediğin adam alıyor malı, sana da zarar oluyor. Sana da zarar oluyor. Bilmiyor adam, malcılıktan anlamıyor. Basıyor yemi zarar ediyor. Ya kuzuyu ucuz veriyor, ya koyundan diksindiriyor. Öyle oluşum. Bilene tavsiye ederim. İçinde his olana, sevgi olana tavsiye ederim. Koyunun bayramı ot. Koyunun bayramı karnı doydu muydu ot. Su koyunun yaylımını verdin, suyunu verdin miydi? Kuzulardı mıydı? Tamam koyunun bayramı bu. Kuzu zamanı kustura bayramıdır, ot zamanı ot bayramıdır. Mesela çöl dediğin zaman abes geliyor millete. Bazı arkadaşlar mesela, kokten böyle şey olan adam geliyor özellikle çölde oturuyor. Çay içip gidiyor mesela. Şuraya geliyor depenin başına ya mangal yapıyor ya çayını içiyor. 3-5 saat oturuyor gidiyor. Ya çöl demesinler mesela yeni gençlere diyorum. Gelin bir gezin ortam kurun. Mesela biz burada karavanalar kit görmez. Gel ya eşin dostu tanıdığın yanına dahil gel burada yemek yiyelim çay içelim. Kaynaşalım mala bak yani. Ben bunu tavsiye ederim. Şimdiki gençlere. Zaten bu eski yaşlı kesmek seri gelir. Yarın o buralara gelenin haddi hesabı belirsiz olur. Oturmaya, çay içmeye. Mesela öbür taraflar çöllere özel gezerler. Yatıya gidenlerimiz var.
Adam alıyor çadırını. Ufak tefek içine bir yiyeceğini atıyor. Kalıyor bir gün 2 gün kalıyor orada çölde. Yatıyor. Hani tavsiye ederim. Gelip gezmelerini, görmelerini tavsiye ederim. Gidiyor musunuz? Güle güle işiniz rast gelsin yo. Tekrar bekleriz yine. Sıkıntı yok.